O bağlar olsun ya da olmasın, sonuç yine aynı. Sen yenildin ve çaresizsin. Gücün benimkine eklenecek. Çünkü planım başarılı oldu. Yaratıkların hepsi içimde. Ben 10 serisinde Agregor neden bir anda ortadan kayboldu? Ultimate Alien serisinde görmüş olduğumuz bu kötü karakter Omniverse serisine neden eklenmedi? Bu karakteri Ultimate Alien serisini izleyen herkes tanır ve karakterin tam potansiyelinde ne deli dehşet bir güce sahip olduğunu bilir. Evet dostlar, abartmıyorum çünkü bu karakter seri içinde Ben Tennyson ve ekibini defalarca ezip geçmişti. Elbette dizinin devam edebilmesi için senaryo gereği karakteri çok kötü harcamışlardı, ancak yıllar sonra böylesi bir karakteri Omniverse serisinde kullanmamak oldukça tuhaftı. Ben bu konuda biraz düşündüm ve Agregor'un Omniverse serisinde neden yer almadığını sizlerle konuşmak istedim. Ancak videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, öyleyse hemen videomuza başlayalım. O zaman bu kadar iyi dövüşmeyi nereden biliyorsun? Hapishanede öğrendim. Ona güvenilmeyeceğini söylemiştim. Bir gün dünyamıza bir yabancı geldi. Maddeleri ve enerjiyi emme konusunda inanılmaz bir yeteneği vardı. Metal arkadaşına oldukça benziyordu. Bir ozmosyan. Şüpheliyim. Yalan benim. Ben 10 serisinde Agregor özellikle Ultimate Alien döneminde yer alan en önemli villainlardan biri olarak ortaya çıkmıştı. Kendisi aslında bir osmozcandı ve neredeyse seri içinde gördüğümüz birçok düşmanın başaramadığı kadar güçlü ve durdurulmaz bir gücün sahibi olacaktı. Ancak böylesi bir karakterin Omniverse serisinde neden yer almadığını anlamak için birkaç durumu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Öncelikle her Ben 10 serisi kendi özgün hikaye yapısına ve karakter dizaynına sahipti. Omniverse serisi Ben 10 evrenini genişletip yenilikler getirmiş ve önceki serilerde yer alan bazı unsurları değiştirmişti. Omniverse serisinde hikaye farklı bir yöne evrildi ve özellikle de önceden görmüş olduğumuz eski karakterlerin rolleri genellikle yeniden değerlendirilmişti. Aslında bu durum Agregor'un hikaye gidişatında yer almasına engel olan en büyük sebeplerden biriydi. Aslında alınan bu karardan sadece Agregor değil, seride yer alan hemen hemen pek çok karakter nasibini almıştı. Çünkü seri içinde Agregor gibi hiç görmediğimiz karakterlerin yanı sıra daha önceki serilerde sık sık gördüğümüz ve potansiyelinin fazlasıyla altında kalan ve rezil edilen pek çok karakter vardı. Buna bir örnek verecek olursam elbette bunun en büyük örneği Vilgax'tır. Serinin en eski ve ezeli düşmanı olan Vilgax, Omniverse serisinde gösterilmiş olmasına rağmen çok arka planda kalmış ve rezil edilmişti. Bunun yanı sıra dizinin yaratıcıları ve senaristleri her yeni seride hikayeyi taze ve ilgi çekici tutmak istediler. Agregor gibi eski karakterlerin olmaması yeni kötü karakterler ve olay örgüleriyle yenilik getirmek amacıyla tercih edilmiş olabilir. Aslında bu izleyicilere yeni bir deneyim sunma planının bir parçasıydı. Yani sizler de benimle aynı düşünür müsünüz bilemem, ancak dikkat ederseniz özellikle Omniverse serisinde yeni karakter göstereceğiz diye seriyi iyice karman çorman etmişlerdi. Yani gereğinden fazla kötü adamı seriye dahil etmişlerdi ve bu kötü adamların çoğu seriye sırf eklenmek için eklenmişti. Tamam, Omniverse serisini hikaye olarak ben de seviyorum, ancak dostları söyler. Şimdi sanki Omniverse serisine sallamış gibi görüneceğim, ancak belki bir iki bölüm daha fazladan hikaye çıkar amacıyla seriye haddinden fazla villain koydular ve bu villainların çoğu insanlara geçmedi bile. Yani sorarım size, Omniverse serisinde görmüş olduğunuz kaç yeni kötü adamın motivasyonu veya hikayeye dahil oluşu size geçti? Dediğim gibi adamlar seriye haddinden fazla yeni kötü adam koydu ve bu kötü adamların çoğu güçlü bile değildi. Bununla da yetinmediler. Eski serilerden tanımış olduğumuz kötü adamların bir kısmını seriye dahil edip onları da Omniverse serisi içinde rezil ettiler. Demin de söylemiştim, bunun en büyük örneği Vilgax'tır. Öte yandan Ultimate Alien serisinden sonra Agregor'un hikayesi tamamlanmış ve Omniverse serisinde bu karakterin geri dönmesinin hikayeyle uyumlu olmadığı düşünülmüş olabilir. Karakterlerin hikayenin gidişatına ve dizinin genel konseptine uygunluğu yeniden dahil edilip edilmemesi konusunda etkili bir durum olabilir. Ancak isteselerdi yine de bu karakteri Omniverse serisine dahil etme şansları vardı.
Şimdi birkaç kişi çıkıp da Agregor zaten tüm hikayesini tamamladı falan demesin. Çünkü Universe serisi zaten adından da anlaşılacağı üzere hem kendi evrenini hem de çoklu evreni kapsayan ve içinde en çok hikaye barındıran seriydi. Agregor zaten motivasyonu gereği sürekli güç arayışında olan ve evrenin en güçlüsü olma arzusu taşıyan acımasız ve zeki bir karakterdi. Aslında bir bakıma motivasyonu Vilgax'a fazlasıyla benziyordu. 8 sezonluk bu seride bir sürü evren, kozmik varlık, üstün silahlar ve yaşam kaynakları görmüştük. Yani Agregor gibi bir karakter için bu saymış olduklarımız bile karakterin evrene dahil olmasını sağlayabilirdi. Hatta şimdi sizlere eğer çok isteselerdi Agregor Universe serisine nasıl dahil edebileceklerini kendi yazmış olduğum senaryoyla açıklamak istiyorum. Ben olsam Ultimate Alien serisinde yaşamış olduğu hezimetten sonra Universe serisinde Agregor'a kendi evreninin değil artık çoklu evrenin en güçlü olmasını isteyebileceği bir senaryo yazardım. Ultimate Alien döneminde kaybettikten sonra tesisatçıların eline düşen Agregor'un aslında yıllarca tesisatçılar üssünün en karanlık ve derinliklerinde tutsak edildiğini ve seri içinde buradan bir şekilde kaçacağını gösterirdi. Agregor için farklı bir senaryo yazmalarına gerek yoktu. Karakterin yine güç arayışında olduğunu bize izletebilirlerdi. Yıllarca tesisatçı üssünün derinliklerinde tutsak edilen Agregor güçten düştüğü için kendisine enerji ve güç verebilecek olan tüm varlıkların gücünü özümseyip kendini güçlendirebilirdi. Ancak sahip olduğu güçten tatmin olmayan Agregor çoklu evrenin en güçlüsü olabileceğini bildiği bir güç kaynağının peşine düşebilirdi. Elbette bu hikayede Ben Tennyson'la olan savaşlarını da görmek oldukça tatmin edici olurdu. Her şeyin sonunda Agregor tek başına inemeyeceğini anladığında Ben Tennyson hem eski ekip arkadaşları olan Kevin ve Gwen'den hem de diğer alternatif evrenlerde yaşayan Ben Tennyson'lardan yardım alabilirdi. Sonuçta Agregor bizim Ben Prime ve ekibinin düşmanı olsa da bu hikayede tehlikede olan şey tüm Universe olacaktı. Bu hikayenin sonunda fazlasıyla güçlenen Agregor vs. alternatif Ben Tennyson'lar görebilirdik. Hem uzun soluklu bir çoklu evren hikayesi olurdu hem de destansı bir kötü adamın geri dönüşünü görebilirdik. Ancak sonuç olarak Agregor'un Universe serisinde olmaması genellikle yeni bir hikaye anlatımı ve yaratıcı tercihlerin sonucudur. Bu tür kararlar serilerin dinamiğini ve tazeliğini korumak için sıklıkla alınır. Ve ne yazık ki Ben 10 evreni de bu kararı alan evrenlerden biriydi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ultimate Alien serisinde izlemiş olduğumuz Agregor'un Universe serisine neden gelmediği hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca hype puanlarınızı videoların altına atarak bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.